Merhaba, Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda felsefe tarihinin başlangıç aşamasını irdeleyeceğiz. Daha önce felsefe tarihinin başlangıcı ne şekilde olabilir diye araştırdığımızda Asya'da olamayacağına karar vermiştik. Çünkü Asya'da insan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve sorgulama yoktu. Sadece despotun özgürlüğü vardı. Bu yüzden ilk önce felsefenin doğuşu özgür insanın ortaya çıktığı, toplumsal olarak ortaya çıktığı yerde, yani Antik Yunan'da karşımıza çıkıyor. Felsefe böylece Antik Yunan'da başlıyor. Peki bu videonun ana sorusu şu aslında. Felsefe başlarken neyle başlar? Yani insan düşünmeye başlarken, daha doğrusu insan çevresini, gerçekliği, doğayı, kendisini anlamaya başlarken nasıl başlayabiliyor? Nasıl başlamıştır insanlık tarihinde ya da evrensel olarak nasıl başlayabilir? Bunları sorgulayacağız. Burada da ilk karşımıza çıkan düşünür Thales'tir. Yani felsefe tarihi Thales ile başlamaktadır. Thales kendisine bir evrensel aramıştır. Yani bilinebilecek her şeyin temeli olan, her şeyi evrensel ve bir olarak anlamanın yolu bir evrensel nesne bulmaktan geçiyordu ve Thales de bu evrensel nesneyi su olarak bulmuştur. Felsefe Yunan'da başladı, Antik Yunan'da başladı. Bu felsefenin Antik Yunan'daki doğuş macerasını 3 aşamada irdeleyebiliriz. Bunların ilki Thales'le başlar ve Thales'ten Anaxagoras'a gidene kadar temel evrensel nesnenin ne olduğunu arar insanlar. Düşünürler bunu anlamaya çalışırlar. Her şeyin bir yapan, her şeyin ortak temeli, evrensel nesnesi, mutlak nesne nedir? Mutlak öz nedir? Bunu aramışlardır. Bu Thales'te sudur, ardıllarınca hava, ateş. Daha sonra Pisagorcular bunu bir düşünce nesnesine yükseltmiş, sayıyı temel almışlardır. Daha sonra Demokritos atomu, Herakles değişimin kendisini temel, ortak nesne olarak almıştır. Bu doğuş döneminin, felsefenin bu doğuş döneminin doruğunu Anaxagoras'ta görüyoruz. Çünkü ilk kez Anaxagoras bu evrensel nesneyi, bu evrensel temeli düşünce olarak almıştır. Yani her şeyin temelini, her şeyin ortak yaratanını düşünce olarak alarak bu doğuş aşamasının doruk noktasına ulaşmıştır Anaxagoras'la felsefe. Daha sonra gençlik aşamasında felsefenin sofistler ve Sokrates'in öğrencileri karşımıza çıkar. Buradaki sıçrama şudur: artık insanın içindeki düşünceye, düşüncenin temelliğine ve düşüncenin önemine odaklanılmıştır bu aşamada. Olgunluk aşamasındaysa Platon ve Aristoteles bu doğuş aşamasındaki felsefeyi sistemleştirmişlerdir. Platon da ilk defa idea soyut olarak ortaya çıkmıştır. Aristoteles ise ilk kez bunu sistematik bir bütün haline getirmiştir. Antik Yunan felsefesini ya da doğuş aşamasındaki felsefeyi. Peki Thales neden suyu aldı evrensel olarak? Bunu anlamaya çalışırsak şöyle şeyler söyleyebiliriz. O zamana kadarki mitoloji suyu, okyanusu, su tanrısını yaratıcı bir konuma yerleştiriyordu. Ayrıca dünyanın da bir su üzerinde yüzdüğünü düşünüyordu o zamana kadarki mitolojik inanışlar. Hatta ay ve güneşi bile suyun buharlaşmasının sonucu bir döngüye oturtuyorlardı. Yani mitolojik inanç bunun bir temelini veriyor olabilir. İkincisi Thales'in gözlemlerine dayanıyordu aslında. Thales yeraltı sularını görmüştü, buharlaşan suları, yağmur olarak yağan suları ve çürüyen insan yaşamında suyun, nemin önemini görmüştü. Nesnelerin, canlılığın değişimindeki nemin önemini görmüştü ve bu yüzden suyun her şeyin temel tözü olduğunu, temel nesnesi olduğunu düşünebilmişti. Ama bizim için bu noktada önemli olan şuydu: Thales ya da felsefeye başlayan herhangi bir insan, herhangi bir uygarlık bir evrensel arıyordu, bir evrensel neden arıyordu, bir evrensel nesne arıyordu. Her şeyi ortaklaştıran, her şeyi devindiren. Bu arayış da önemli olan. Thales bunu su olarak anlamıştı. Çünkü su havadan daha katıydı, akışkandı, değişimi ifade edebiliyordu. Ama daha da önemlisi, dediğim gibi, o mitoloji, daha önceki mitolojinin, o dinsel inanışın, Yunan mitolojisindeki Homer'in sonsuz ilkeler çokluğu akla uymuyordu. Yani akıl her şeyi evrensel bir biçimde, bir birlik olarak anlamak istiyordu. Evrensel kuralları arıyordu ve bu arayışın sonucunda da evrensel bir nesne arayışı ortaya çıktı.
Thales'te de bu ilk olarak su olarak ortaya çıktı. İnsanlık tarihinde ya da felsefe tarihinin ilk nesnesi böylece su olarak karşımıza çıktı. Bundan sonraki videolarda Yunan felsefesini irdelemeye devam edeceğiz. Felsefenin doğuş aşamasını irdelemeye devam edeceğiz. O zamana kadar lütfen aşağıdan ansiklopedi, felsefe ansiklopedisinde felsefe tarihi nasıl bölümleniyor ve nerede duruyor bunu irdelemenizi rica edeceğim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.